Merhabalar, Ayşen Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir tunus işi örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bir yumak beyaz ipim var. 3,5 milimde tunus tığım var arkadaşlar. İpinizin kalınlığına göre tunus tığınızı değiştirebilirsiniz. Battaniye yapmak isteyen arkadaşlarımız böyle misinalı tığlar var arkadaşlar. Bunları kullanarak kolaylıkla battaniye yapabilirsiniz istediğiniz boyutta. Bunlar tuhafiyelerde ve internet sitelerinde satılıyor. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bol bol zincirler çekmemiz gerekiyor ki toparlanma yapmasın modelimizde. Bu kadar zincir bizim için yeterli. Hemen şöyle zincirimi döndürüyorum. Arka taraftaki buradaki tek ilmeklerden çıkarıyorum. Bunun nedeni de bu modelde yuvarlama çok oluyor. O yüzden yuvarlama olmasın diye bu şekilde çıkaracağız. Her bir arkadaki zincire batıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle değil de bu arkadaki tek ilmeklerden alıyorum. Hemen bir sonrakinden tekrar bir sonrakinden. Bu şekilde ilmeklerimizi çıkarıp tamamlayalım. Toplamda buraya 19 tane ilmek çıkardım. Şimdi 2 kapatıyoruz. 2 ilmeği başta beraber kapatıyorum. 2 tanesini beraber kapattım. Tekrar buradaki ilmekle bu ilmeği beraber kapatıyorum. Şimdi ikinci sırayı ters örgü örerek haroşa öreceğiz. Çünkü toparlanma yapıyor bu model. Şöyle ipi arkadan tığın önüne aldım. Buradaki ilk ilmeğe batıyorum. İpimi şöyle ön tarafa doğru aldım. Parmağımı ipin üzerine koyarak ilmeğimi ördüm. Ters örgüde bu şekilde örülüyor. İpi öne alıyoruz. İlmeğe batıp ipi ön tarafa geçiriyorum. Tekrar örüyorum. Bundan arkadaşlar battaniye yapmak isteyen kişiler 4-5 sıra haroşa ördükten sonra modeli kurarsanız daha güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz. Bu şekilde ters örgü örerek sıra sonuna kadar gelelim. Son ilmeğe geldik. Son ilmeği ters değil düz olarak alıyoruz. Başlangıçta da düz ilmeğimiz var. Şöyle tek olarak değil arkadaki iplerden de alarak kenarının düzgün bir şekilde yukarıya çıkmasını sağlıyoruz. Bu şekilde ters haroşalarımızı da örmüş olduk. Hemen bu sıramızı da 2 kapatıyoruz. Kapatmalarımız her zaman aynı. 2 kapatıyoruz. Bu sırayı 4-5 sıra şeklinde tekrarlayın. Hırka yapacak olanlar da aynı şekilde yapsınlar ki alt tarafı modelden dolayı yuvarlanma yapıyor arkadaşlar. Hemen modelimizi kurmaya başlıyorum. Püf noktaları modelimizin arkadaşlar kenarlarında. Kenarlarını dikkatlice izleyin. 2 sırada bir kenardan başlıyoruz. Bir tane atlayarak başlıyoruz. Bir sonraki sırada. Sırası geldiğince göstereceğim. Hemen şöyle ipimi uzatıyorum. İpimi uzattım. Burada hemen ilk buradan başlıyorum.
Buradan başladık. 1, 2. Şimdi burada kaç tane varsa mutlaka o sayıda çıkarmamız gerekiyor. Şöyle ara kısımlara batıyoruz. Artık burada şöyle almıyoruz. Tunus işi gibi. Şu ara kısımlarından batıyorum. Her bir ara kısımdan batarak şöyle arkadan ilmeğimi çıkarıyorum. Şimdi şöyle en son 18. ilmeğimi çıkardım. Burada hemen baştan başladığımız için bir tane artırma yaptık. Bir tane artmış oldu. Şimdi buradan arkadaşlar şu ikisinin arasından almayacağız. Burada 2 tane ilmeğimiz var. Bir de sondaki ilmeğimiz 2. Buradaki ilmeğimi hemen es geçiyorum. Bunu atlıyorum. Buradaki ilmeğime, son ilmeğime batarak 19 tane ilmeğimi çıkarmış oldum. Şimdi hemen sayalım arkadaşlar. Buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tek ilmeğimiz 19. Tek ilmekle başlamıştık zaten. Yine bunları 2 2 kapatıyorum. 2 taneyi beraber kapattım başta. Tekrar yine 2 2 kapatıyoruz. Sadece kenar başlangıç kısmını iyi izleyin arkadaşlar. Bir de sonda. Ortaları hep aynı şekilde ilerliyor. İkinci sıramızın modelini kuruyoruz şimdi. Burada ilk baştan başlamıştık. Birinci ilmekten başlamıştık. Şimdi ikinci sırada birinci ilmekten başlamıyoruz. Püf noktası bu. Bunu atlıyorum arkadaşlar. Bu aradan değil. Bu ikinciyi de atlıyorum. 2 tane ilmekten sonra şu aradan batıyorum. Burada 2 tane ilmeğim var. Burada biraz şaşırıyorlar arkadaşlar. O yüzden model çap gidiyor. Yani yamuklaşıyor yukarı çıktıkça. 1, 2. Bu 2 ilmeği atlıyorum. Hemen ikinci ilmekten sonra ara kısımdan ilmek çıkarıyorum. Yine ara kısma batıyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Şimdi sonuna geldik. Burada gördüğünüz gibi bir tane atlamış olduk. Boşluğumuz var zaten belli. Atladığımız için. Burada bu atladığımız ilmeği buradan artırmamız gerekiyor. Hemen bu 2 ilmeğin arasından yine ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle burada 2 tane ilmeğimiz var gördüğünüz gibi. 1, 2. İkisinin arasına batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Bu 18. ilmeğimiz. Ve buradaki son ilmeğe batarak kenar ilmeğimi yapıyorum. Şöyle bak gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş oldu. Yine 2 2 kapatıyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar çap olmasını engelliyor. Yukarı çıktıkça düz bir şekilde ilerliyor. Eğer bu şekilde yapmazsak bir iki sırada da aynı yaparsak yamuk bir şekilde çapraz şekil alıyor yukarı çıktıkça. Hemen bir sıra daha gösteriyorum. Birinci sıranın tekrarını yapacağız. Modelimiz çok güzel ve çok da kolay. Şöyle bir günde battaniye yapabilirsiniz. Hemen ilmeğimi uzattım. Şimdi bu ilk aralıktan batmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi boşluk zaten. Burada bir tane atlamış oluyoruz. Diğer sırada 2 tane atlamıştık. Hemen ilk sıradan ilmeğimi çıkardım.
Bir sonraki sıraya batıyorum. Buralar aynı zaten. Şimdi sondan atlama yapacağız. Üç tane ilmeğim var. Hemen son buradan batıyorum. Bu 18. ilmeğim. Bu aradan şöyle batıp ilmek çıkarmayacağım. Hemen buradaki bu ilmeğin atlıyorum. Sondaki ilmekten sadece kenar ilmeği çıkarıyorum. Burada da bir tane atlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi atlamadan başladık. Sonda atlıyoruz. Eğer buradan birinci sıradan başlıyorsak burada bir tane atlıyoruz. Hemen aynı şekilde kapatıyorum. Bir sıra daha göstereceğim arkadaşlar. İkinci sıranın tekrarını bir kere daha göstermek istiyorum. Şöyle modelimiz de oluştu gördüğünüz gibi. Şöyle ilmeğimi uzattım. 2 tane ilmek atlayarak başlıyorum. 1 2. Bu 2 ilmeğin önünden batıyoruz. Atlamamı yaptım. Burada bir tane boşluk oluşturduk. Şöyle her bir sıradan ilmeğimi çıkarıyorum ve sondan artırma yapacağız. Buradan eksiltme yaptığımız için. Şimdi 17 tane ilmeğimiz oldu. 18.'yi şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan batıyorum. Bakın şu boşluktan. 18. ilmeğim oldu. 19. ilmeğimi son kenar ilmekten çıkarıyorum. Şöyle arasında da bir tane ip olmuş oluyor arkadaşlar. Aynı yerden çıkarmıyoruz yani. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz ilerlemiş oluyor. Şöyle ben büyük bir parçada yapayım. Gördüğünüz gibi şimdilik yuvarlama olmuyor. Bunu şu haroşa sırasını 4-5 sıra yaparsanız o zaman hiç yuvarlanma olmaz modelinizde. Ben şöyle büyük bir parçada yapıp tamamladım. Bence çok güzel ve çok da şık oldu. Bundan çok güzel misinalı tığları kullanarak istediğiniz boyutta battaniyeler yapabilirsiniz. Çok güzel çanta olur, çok güzel salaş hırkalar olur bundan. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.